Şimdi büyük resimden bakalım. Yani 10.000 metreden aşağı doğru inelim. 10.000 metreden bakarsam ilk yaklaşımım şu. 1968-68 kuşağı dediğimiz bir kuşak vardı. O 68 kuşağı dünyada işte her şeyi liberalleştirme, özgürleşme, gençlerin bir harekatıydı. O harekat ama beslendi. Bugün biliyoruz ki birçok maddelerle falan beslendi. Devletler tarafından da çok enteresan, komplo teoriciler için muazzam bir alandır. O 68 kuşağın ama şunu değiştirdi. Bakış açısını değiştirdi insanda. Şaka gibi geliyor. Bunu psikolojik anlamda Anna Freud vardır. Sigmund Freud'un kızı. Bunun analizini Amerika'da o yaptı. Şöyle bir şey oldu. Özgürleşme anlamında sadeleşmeye gitti insanlar. Tüketim anlamında ya bu gerekmiyor, şu gerekmiyor, bunu ne yapayım? Daha böyle organikleşelim, daha sade yaşayalım. Bu çiçek çocukları sade bir resmi tabii 68 kuşağının. Amerika'da belirli şeyler yol açtı. Toplumsal anlamdaki sivil toplum hareketlerinde siyahilerin kendi haklarını aramasının başlaması, 68'de hızlanması bunların, o Black Panther movement'ları vesaire çok enteresan isyankarlık hareketleri başladı. Mevcut sisteme karşı. 70'li yıllarda o günlere kadar görünen çok acı uzun süren bir resesyon yaşandı. Çünkü tüketim anlayışı değişmişti insanlar. Bu görüldü. Allah Allah birden bu isyankarlar, bu gençler, bu asiler toplumu gerçekten etkilemişti. Bu görüldü. Şimdi belki orada şöyle bir şey de var Üstad, kaldığın yeri unutmadan bu arada söyleyeyim. Yine daha önce buradaki programlarımızdan bir tanesinde Serdar Kuzuloğlu söylemişti. 68 kuşağının o hareketlerinden sonra CFR örgütünün, CFR Üçlü Komisyonu'nun bir raporu yayınlanıyor ve o raporda şöyle diyor. Halkın fazla eğitilmesi iyi değildir. Eğitilen halk halklarını arıyor ve isyan ediyor. Eğitim seviyesinin, eğitim kalitesinin düşürülmesi gerektiği yönünde, buna göre politikalar geliştirilmesi yönünde Amerika'da bir rapor yayınlıyor ve eğitim kalitesinin hakikaten de düştüğünü, yani bu acayip bir şey. Şimdi şöyle doğru bir tespit etmişler aslında. Ne kadar çok eğitilirse bir insan, ne kadar çok sorgulamaya başlarsa hakkını aramaya başlar. Çünkü insan haklarının ne olduğunu bilecek ki önce talep etsin. Bilmediğin bir şeyi zaten talep edemezsin. İşte benzerini bundan birkaç yıl öncesinde bizde de siyasetçiler demedi mi? Fazla eğitilmiş insanlar zarar veriyor falan Biz filan. cahil halkın ferasetine inanıyoruz cümleleri. İşte bak bunlar işte hep o Gürruh'un şeyidir, yapısıdır. O CFR'ın çıkardığı raporların, o Anna Freud'un analizlerine çözüm aradılar. Eğitim sistemini bozmak uzun vadedeki başarılı bir çözümdü. Onun dışında dediler ki tüketimi nasıl canlandırırız? Bireyselleşme önemliydi o devirdeki gençler için. Ondan önce bakarsanız spor kıyafeti falan yoktu. İnsanlar takım elbise, bu bilirsiniz. Evet. 40'lar, 50'ler, 60'ların sonuna kadar insanlar böyle çok daha klasik, hiç rahatlık yoktu. O rahatlık girdi. Nasıl girdi? İşte bireyselleşmenin endüvidüalizm dedikleri düşünce tarzını beslemek istediler. Üretimde de Anna Freud'un teklifleri şuydu. Volkswagen'i herkes biliyor. O zaman Tospa dediğimiz araç çıktı. Evet. Tospa o jenerasyon aracı oldu. Ve çok önemli ufak bir detayı vardı. Önde bir vazo vardı, içine çiçek konuluyordu. Ve ilk defa çok çeşitli renklerde çıktı bu araç modeli. Önceden bir ya da iki renk çıkardı. Burada her türlü uç renkler çıktı. Ne oldu? Bir nevi aslında reklamcılar kandırmış oldu o toplumu. O jenerasyon, bireysellik, benim için bak pembe renginde var, önünde bir gülüm var falan filan derken her üründe çokluk başladı. Çok çeşitlilik. Aslına bakarsanız bugün sorgular değil mi her düşünen insan? Markete giriyorsunuz, herhangi bir üründen yüzlerce çeşidi var. Yok karamellisi, yok otlusu, yok pembe paketi, yok. Gereksiz değil mi? Hadi bakalım çevrecileri çağırıyorum şimdi. Yıllarca hiçbir şey denmedi buna. Çevreye zarar veriyor mu bütün bu hareket? Evet. Bu tarz ürün çeşitliliği zarar veriyor.
Biz bir toplum olarak daha 90'lara kadar fazla çeşit tanımayan, 80'lere bakarsan kendi ürünlerimiz vardı, bir çikolata vardı falan filan. Bugün bakın yüzlerce, belki binlerce çeşit var. Gerekiyor mu bu kadar çeşit? Aslında gerekmiyor tüketim anlayışında. Ya ben biraz ahilikten gelirsem, asgari tüketim, azami üretimdir hedef. Evet. Bu çok değişik bir hak ortamı oluşturur. Bizde tam tersi oldu. Azami tüketim oldu, asgari üretim oldu. Bu yanlış bir yol olduğunu her düşünebilen insan görüyor. Şimdi bu hareketler çevremizi zehirledi mi? Zehirledi. Toplumun kafasını karıştırdı mı? Karıştırdı. Bunun üstüne de bu hareketi iyice söndürmek için 80'li yıllarda bir de, o da Matthew Freud'tur. Sigmund Freud'un torunu. Bakın enteresandır. Belirli aileler belirli sektörleri eline kapmıştır ve bütün bizim yakın tarihimizi etkilemiştir. Pop kültürü çıkarıldı 80'lerde. Bizim ülkemizden de biliriz. Pop müziğinin gelmesine renkli renkli kıyafetler, fiyonklu kıyafetler, böyle omuzları genişletilmiş var. Neler çıkmadı? Çeşit çeşit hatta arabalar. Uzun zaman önce bir izlediğim belgeselde Sovyetlerin yıkılışına bir yorumcu Moskova'da verilen Rolling Stones konserine bağlamıştı. Yani çok enteresan bir yorumdu ama aslında orada başladı diye çöküş. Güzel Rolling bir yaklaşım. Stones konseriyle. Güzel bir popüler yaklaşım. kültürle. Çünkü popüler kültür çok önemli bir davranış. Çok önemli. Çeşitlilik, renklilik, özgürlük ifadesi eşit koyuyor. Gençler bunu görünce tabii ona sadece bir tür müzik, bir renk kıyafet verirsen diyor ya şu sınırın öbür tarafında bu var diyor. Bolluk ülkesi. Tabii ki isyanlara yol açıyor. Ama bu geçişte başka bir şey oldu. 68'ler harekatının Avrupa'da bilhassa öğrenciler tarafından Vietnam Savaşı'na karşı isyanlar, evet, sokaklara çıkıp Ho Chi Minh bağırmaları falan, Fransa'da, Almanya'da bilhassa çok güçlü öğrenci harekatları oluştu ve idoller, onların liderleri oluştu. Almanya'da Rudi Dutschke'ydi, vuruldu polis tarafından. Ondan önce Onsorg vuruldu. İşte bunlar belki bizim toplum tanımaz ama çok önemlidir oradaki kültürde. O insanların vurulması bu harekatın bizim böyle barışçıl, sevgiyle, yok çiçek çocuğuz yaklaşımdan çözülmeyeceği, karşımızda faşistoid bir devlet olduğunu ve sistem olduğunu ve şu karar aldılar. Öyle gördükleri için terörizm oluştu. Kızıl Ordu fraksiyonu gibi Almanya'da ve birçok Fransa'da, Avrupa'da böyle sol radikalizme eğilimli ve aynı zamanda tabii sosyalist taraflardan, komünist taraflarından, devletlerinden destek gören terör örgütleri oluştu. Evet, bu enteresan bir bilgi. Yani 68 kuşağının o çiçek çocuklarının terörizme evrilişi. Neden? Bak oraya geleceğim. Çünkü burada toplumsal bir isyan döngüsü vardır. O isyan ideallerle başlıyor. Güzel görüş ama karşısında bir duvar çıkıyor. Gri, karanlık, soğuk, böyle şiddet kullanan bir sistem. Bu sefer bu gruptan ufak bir parçası da olsa fraksiyonları radikalleşiyor. Çünkü karşısında çaresizlik hissediyor ve burada sadece terörü seçiyor. Doğru değil ama şunu da görmek lazım. O gençler ideal başlıyor. Böyle bir sonuca sonra alet oluyorlar tabii. Terör her zaman olduğu gibi dünyada. Bunlar ciddi. O 68 kuşağından bunlar çıktı Avrupa'da. 2000 yıllarına kadar sürdü bu işler. Bitmesi bu terör hareketler. Ama o döngü böyle çifte zıplayan döngü deriz ona. Böyle gelir, daha büyüğü gelir. Daha büyüğü 50 yıl sonra şimdi 2019'da 2018 aslında 68 18. 18'de ne oldu? 2018'de. Evet. Fransa. Bu sarı yelekler. Evet. Bugüne kadar devam ediyor. Ciddi isyan hareketi başladı. Ve o zaman da Fransa, Almanya'da başlamıştı Avrupa'da. 2019'da ne oldu? İklim isyanları. Fridays for Future yani gelecek için Cuma günleri diye bir hareket başladı. Gençler yine liseliler ve üniversiteliler Cuma günleri okula gitmiyorlar. Meydanlarda toplanıyorlar. Ve gittikçe büyüyor bu. Büyüyor. Kasabalardan şehirlere her tarafta Cuma günü Avrupa'nın birçok merkezlerinde bu gençler çıkıyor. İşte iklim sorununa karşı protestolar yapılıyor. Bunların arasında burada fazla takip edilmiyor. Bizim bir sürü değişik sorunlarımız olduğu için jeopolitik pozisyonumuzdan ilgili bunları görmüyoruz. Orada liderler çıktı.
genç 21, 18 yaşında bayanlar var. Her yerde konuşuyorlar. Böyle karizmatik. Gerçekten buradan bir şey olacağı belli. Onu bırakın. Bu iş önce böyle güzel, sakin, sevgi dolu başlar. İdealistler başlatır. Sonra şekil alır. İkinci safhaya geldik. Greta Thunberg çıktı. 16 yaşında Greta diye. Herkes görmüştür Birleşmiş Milletler'de. İklim aktivisti diye. Bu kızcağızın bir otizmin Asperger sendromu var. Onu bilmek lazım sadece. Onu kötülemek için değil. Öyle bir sendromu var. Zaten duygularını ondan değişik yaşıyor birçok insandan. Ama bu kız dünyadaki iklim değişimini herkesi suçlayarak bir ortaya çıkıyor. Hatta Türkiye'ye, Fransa'ya, Brezilya'ya karşı dava mı ne açtı Birleşmiş Milletler'de? En çok ona dediğine göre bakarsak karbon emisyonlarının en çoğunu Amerika, Çin yapıyor gerçi. Biz sıralarda en altlardayız ama neyse. Burada başka alet ediliyor işte bakın. Hep böyledir bu sistem. Birileri çıkarılır. İdol figürü olarak Che Guevara'dır, ne bileyim Castro'dur ama arkasında çok değişik güçler oynar. Böyle karanlık oyuncular vardır. Burada da öyle bir şey var. Kesin. Ama gençlik ideal peşinde olduğu için senin benim gibi düşünmüyor tabii. Görüyor. Bu kız bir de 2 tane gözyaşı damlatıyor. Bir de nefretle konuştu Birleşmiş Milletler'de. Evet. Çocukluğumu çaldınız falan. O zaman ben şunu sorayım. Ya Türkiye'deki gençler ne yapsın? Yani darbe girişiminden, yeni seçimlerden neler yaşamadık ya. Etrafımızda savaşlar, ekonomik krizler. Bu bizimkiler çıksa çocukluğumu çaldın diye herkese isyan etmesem. Neyse burada bir bakalım. Güzel bir propagandist bir şey var. Ama bu göründüğü kadar gülümsenecek bir şey değil. Bir figür yaratıldı. Çağımızın Che Guevara'sı diyorum ben. Şimdi etrafında radikalleşme başladı. Bakın. Extinction Rebellion diye büyük şehirlerde Melbourne'dan Londra'ya, Berlin'e kadar bir harekat başladı. Birkaç hafta önce. Bu Extinction Rebellion dedi ki yok olma isyanı adı harekatın radikalleşiyor. Neler yaptılar? Köprüleri kapatıyorlar. Kendilerini zincirle yollara bağlıyorlar. Hatta yapıştırıcıyla kendilerini yapıştırıyorlar bir yerlere. Arabayı, trafikleri durduruyorlar, köprüleri kapatıyorlar. Havaalanlarında dronlar uçuruyorlar. Uçaklar inemezsin, kalkamasın diye. Bunlar tehlikeli şeyler. Bunların kendilerinin belli bir radikalleşmesini görüyoruz. Şimdi ne olacak? Bir de şöyle bir şey de var. Yani arada belki oraya da değiniriz. Bu hareketlerin bir ülkeden diğer ülkeye sıçraması meselesi de var. Türkiye boyutunda bakalım bitirdikten sonra. Tamam işte şimdilik yani şu çok bariz şekilde görülüyor. Bu hareketler Avrupa'da çok hızlı dağılıyor. Evet. 68 kuşağında da öyleydi. Bakın o döngünün geri gelişi daha kabarmış şekilde diyorum. Evet, arkasında destekleyenlere bakarsak bizim konumuz gene para babaları, aynı aileler çıkıyor. İsimlerini herkes biliyor. Barizce kendilerini gösteriyorlar bu sefer bu kuşaklarında. Destekçilerler. Ya 16 yaşında bir kız İsveç'ten kalkıp da Birleşmiş Milletler'de konuşup dünyayı geziyor falan. Bu nasıl yapılıyor? Nasıl organize ediyor? Bunu soran yok. Yani bir hayal satılıyor burada. Ama bu radikalleşmesinde Allah muhafaza şimdi ne olabilir? Geçmişe bakarsak sadece geçmişi bilelim ki bugün nasıl olur? Bu rebellion dediğimiz isyan hareketleri devam ediyor. Ya bir yerde bir çatışmalar artacak polisle. Artıyor da. Coplanıyorlar, tutuklanıyorlar. Bu radikalleşmeye izin vermeyecek devletler. Devletler de gelip dinozor gibi hafif hareket ettikleri için hemen dünyayı değiştiremezler. Ama biz sizin dediğiniz yasaları getirelim. O zaman da yapamadılar. Yani o zaman da mesela birçoğunda cinsel içerikli diyorum. Yani ilişkiler anlamında bir cinsel devrim konusu vardı 68 kuşağında. O yasaların gerçekleşmesi 80'li yılları buldu Almanya'da bile. Yani liberal gördüğümüz bir ülkede bile. Ya aniden olmaz. Bunların dediği de aniden olmayacağı için bir yerde bir polis Allah muhafaza birini bunların öldürürse ister istemez bir kurşun, bir cop, kafası çarpar, bir şey olur. 1, 2, 3 oldu mu radikalleşme başlayacak. Çünkü buradaki o harekatın içine çok büyük radikalleşme görüyorum. Ben hep takip ediyorum onları. Bakıyorum. Nefret bakışını o kızın unutmayın. Nefretle bakıyor. Yani bir dahaki adımda istediğim olmazsa her şeye hazırız gibi bir mesaj var burada. Bu radikalleşecek. Bu radikalleşti mi iklim terörizmden bahsedeceğiz. Yani bu yeni yüzyılımızda, yeni 1000 yılımızda, milenyumumuzda 2000 yılından 2001'de başladı.
bugüne kadar dünyaya acayip bir şekilde İslam paketi verip radikal İslam terörizmi diye dünyayı korkuttular. O yavaş yavaş başka bir görev alacak. O da bitmiyor ama değişecek onun fonksiyonu Orta Doğu'da. Devam edecek. Çünkü İslamcı radikal hareketlerin arkasında Amerika olduğunu biliyoruz zaten Orta Doğu'da. Bugün mevcut konularda hiç oraya girmeyelim de. Suriye'ye ne baktık mı anlıyoruz zaten. O resmi çözen birisi takip ederse adım adım ne olduğunu anlayacaktır. Şimdi iklim terörizmi başlayacak. Büyük ihtimal. İklim terörizmi de işte o geçiş sürecinde çok büyük bir rol üstlenecek. Bizi köleleştirmelere kullanılacak. Şimdi bunu yanlış anlamasın insan bunu derken. Lütfen. Çevre sorunu var mı? Var dünyanın. Çevreyi zehirliyoruz mu? Zehirliyoruz. Çok ciddi anlamda. Plastik torbaların kalkması gerekiyor. Yıllar öncesi Avrupa'da başladı zaten. Herkes kendi torbasını sürekli yeni kullanır. Yani plastik olması gerekmiyor bunun. Bu sırada ziraat anlamındaki kenevir kullanımının artması gerekiyor falan, organik maddelerin. Hepsi Türkiye'de adımlar atıyor burada. Yavaş da olsa. Bütün dünyada bir değişim var. Dünyayı zehirledik mi? Zehirledik. Nehirleri zehir attık mı? Attık ve atıyoruz da maalesef daha. Plastik torbalarla denizleri zehirledik mi? Zehirledik. Bütün hayvan nesillerini az daha yok ettik mi? Azalttık mı? Yani balinaların %1'i kalmış son 100 senede denizlerde, düşünün. Yani yaptık mı? Yaptık. İnsanoğlu bunu yaptı. Çevreye zarar verdi. Bunu durdurmamız gerekiyor mu? Gerekiyor. Benim çocuklarım ve torunlarım için, gelecek için lazım. Ama ve lakin burada çok ciddi ve önemli bir ayrım yapmak lazım. Çevre kirliliğine karşı çevreyi korumak lazım. Taraftarım. Eyvallah. İklim konusuna gelirsek biraz farklı iş. Bakın. 80'li yıllardan beri en büyük korkulardan birisi neydi? Ozon deliği vardı. Evet. Avustralya üstüne bilhassa işte ozon deliğinden güneş direkt temas ettiği için kanser, cilt kanseri oluyor falan korkusu. Ne yapıldı o zaman? Flur, karbon klorit, hidrojenler mi ne? FKKH diye geçiyordu. Uzun isimden kimyasal anlamda. Spreylerin içinde olan bir gaz var. O durduruldu, bırakıldı, vazgeçildi ondan. Şu an NASA'nın haberine göre ozon deliği az daha yok olmuş, kapanmış. Demek ki bir şey yapabiliyoruz insanoğlu olarak. Doğru. Ama ben döngülerle çalışan bir insanım. İklimin değişimi döngüsel bir konudur aynı zamanda. Bakın, insanın hiçbir etkisi yoktur diyemem. Olabilir. Ama insanın etkisi olmasa da iklim döngüsel bir konudur. Şimdi iklimden çevre aynı konu değil. Yani bu tarihe baktığımızda görüyoruz, antik tarihe insanlık tarihindeki büyük sıçramaları, dönemeçleri de yine iklimle alakalı görüyoruz. Mesela Neolitik dönemin başlaması, Paleolitik dönemin bitmesi, bakın. Çağ bitiyor, diğer bir çağa geçiyoruz. Ve aynı zamana buzul çağının bitişi denk geliyor. Yani bu tesadüfi olacak şeyler değil. Döngüsel. Yani işte şu anda yeni bir çağa geçiyoruz diyorum. Hem teknolojik anlamda hem sistemsel anlamda her şey değişecek. Çok kısa bir zamanda ve iklim de kendini gösteriyor. Çok ciddi anlamda hızlanıyor. Beklendikten daha hızlı ısınması şu bu. Ama demek istediğim şu, şimdi konuştuğumuz gibi döngüsel bir şey. İnsan bunu durdurabileceğine inanmıyorum. Hani şimdi radikalleşme, orada 16 yaşındaki kız herkese öfke kusuyor, nefret kusuyor. Şunu yapmazsanız bu olur, böyle azarlıyor. Öyle olmayacak bu iş. Onu durduramazsın. O döngüsel. Ben onu düşünüyorum ve bunun bilimsel de binlerce bilim adamı böyle olduğunu gösteriyor. Evet. Karşıtını gösteren de var ama bilim öyle bir şey ki o çalışılan verileri çok derinden bakman lazım. Hepsini sorgulaman lazım. İstediğin sonuca getirebilirsin. İnsanoğlu bugün bütün karbon emisyonunu durdursa iklim değişeceğine ben inanmıyorum. Çünkü fiziksel yapı öyle değil bu dünyanın. Dünya aşırı bir sürat içinde hem kendi etrafında dönüyor, hem güneşin etrafında, hem güneşle birlikte galaksinin içinde, hem galaksi yığının içinde. Burada milyonlarca yıl içinde birkaç derece farklılık oluyor ekseninde. Birazcık kayma bir şey. O işte sebep oluyor. O da bir realite. Onu da görmek istemiyorlar. Hep insan yaptı dersen ne yapıyorsun? Bu sefer herkes cezalandırıyorsun. Video hoşunuza gittiyse ve kendinize ben bugün bir bilgi öğrendim diyorsanız ve bu videonun devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.